23 Nisan Fransa aşiretler arası çatışmaları bahane ederek Fas'a asker çıkardı. 1 Temmuz'da başkenti ve Agadir'i işgal etti. Agadir şehri Fas'ın Araplardan önceki sahipleri Berberilerin başkentiymiş eskiden. 7. yüzyıldan beri bölge Arap etkisinde. Buraya Mısır'dan, Orta Doğu'dan kıtlık, salgın gibi sebeplerle Araplar sürekli göç etmişler. Şu an etnik yapı olarak Berberiler %30 civarında kalmış. 15. 17. yüzyıllarda Agadir, Fas ile Avrupa arasındaki ticarette büyük öneme sahipmiş. Bu yıllarda çok kısa süreliğine birkaç kez Osmanlı hakimiyetini kabul etse de bölgede asıl söz sahibi bir dönemin deniz gücü olan Portekiz ve karşı komşusu İspanya. Bu devletlerin burada daha fazla etkisi hissedilir durumdaydı bu yüzyıllarda. Ticaretinde de tabii ki önem sahibi. 20. yüzyıl ile bölgeye yakın başka bir devlet buradaki dengeleri değiştiriyor. Bu ülke Fransa. Burada büyük bir baskı oluşturuyor. Bu baskıyı oluştururken önce 1911'de Fas Sultanı'nı yeni bir anlaşma imzalamaya zorluyor. Aslında amaç himayesini alıp fiili bağımsızlığını bitirmek ve bölgenin kendi yönetiminde olması. Başka bir kaynakta Almanya'nın bölgede hak iddia etmesiyle Almanya ile Fransa'nın savaşın eşiğine gelmesi olarak bahsediliyor. Burada aslında 1. Dünya Savaşı'nın daha erken çıkma ihtimali de görünüyor. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi de görünüyor. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki asıl sebep siyasi birliğini geç kuran ve sömürgecilik yarışında geç kalan ülkelerin, ön planda olanlar İtalya ve Almanya, daha önce aradaki farkı kapatmaya çalışması. Yani daha önce sömürgecilik yapmaya başlayan ve sanayi devrimini daha önce yapmış ülkelerle aradaki farkı bu iki ülkenin kapatmaya çalışması. Burada daha önce sömürgeye başlamış ülkelerden daha fazla menfaat koparmaya da çalışması durumu var. Ham madde ve ucuz iş gücü elde etmek için dünyanın neresinde kendini savunmakta güçlük çeken bir ülke varsa bu kanemiciler oradaydı. İşte 3 yıl sonra çıkacak savaşın en büyük sebebi bu. 1911'de Fas'ta bu durum ortaya çıkıyor. Bu bölge için başlayan uluslararası krizde İngilizler Almanya'nın Fransa'ya tutumundan dolayı araya giriyor ve Almanya geri adım atıyor. Yani ortalık bir anda karışıyor. Bu krizin ortasında Almanya finansal kargaşaya maruz kalıyor. Borsa bir günde %30 falan düşüyor. Halk banknotları altına çevirmeye başlıyor. Bankalarda büyük bir dalgalanma var. Reichsbank, okunuşu nasıl tam bilmiyorum, İmparatorluk Bankası anlamına geliyor. 1945'e kadar Alman Merkez Bankası bir ayda altın rezervlerinin 1/5'ini bu banknotların altına dönüşmesinden dolayı kaybediyor. Savaş korkusu kaynaklı halkın verdiği bir tepki bu. Almanya Fransa'nın genişlemesine itiraz etmiyor sürecin sonunda. Ancak kendisi için de toprak tazminatı istiyor. Fransa Kongosu'nu Almanya'ya devrediyor. İspanya Fas'ta olan sınırında değişik yapıldığı için durumu kabul ediyor. Ve bu şekilde 1912'de bölgeyi paylaşıyorlar. Burada duruma iki analizle bakmak temel açıdan faydalı olur düşüncesindeyim. Günümüzde de olduğu gibi güçlü devletler istediği gibi davranıyor. İkinci boyut, ezilen devlet üzerinde güçlü devletler güçleri oranında menfaat elde ediyor. Avrupalı sömürgeciler Afrikalı ülkeleri mal gibi birbirlerine alıp veriyorlar. Birkaç birlik askerle de zor kullanarak yönetiyorlar bu bölgeleri. Buraya bakınca şimdi gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını nasıl ve hangi duygularla basit bir mal gibi görerek paylaştıklarını daha iyi görmüş oluyoruz. 3 bölümdür bu sömürgecilere takık durumdayım. Bu yıllarda dünya sanki onların etrafında dönüyor. Gerçi şimdi de hala onların etrafında dönüyor gibi dünya. Sözün özü 1912 yılında başlayan Fransa himayesi 1956 yılına kadar devam ediyor. Bu sürede gerçekleşen asimilasyon ve Fransız etkisi çok büyük. Dayım bölgede uzun yıllar yaşadı. Konuyla ilgili birkaç ekleme yapmasını rica ettim. Orada yaşayan birinin gözüyle Fas'ın durumu nedir diye sordum. Bizim için bir iki cümle kaleme aldı. Şuradan hemen okuyorum. Ülkenin bütün can damarlarında Fransa etkisi hakim. Bankaları, arabaları, eğitim ve muhasebe sistemleri, her şey yabancı. Bankaları özellikle Fransa hakimiyetinde. Berberiler ülkenin asıl sahibi gibi olmalarına karşın bir azınlık pozisyondalar. Ülke fiilen bölünmemiş olsa da tüm Google aramalarında vesaire haritalarda Agadir şehrinden aşağısı Batı Sahra adıyla ayrı çizilmiş, sanki ayrı bir ülkeymiş gibi lanse edilmekte. Bölge Cezayir ile Fas arasında husumete sebep olmakta. Herkes hak iddia etmekte. Elitler ise bölgeyi ne Cezayir'e ne Fas'a vermeyip ayrı bir ülke gibi göstermekte. Osmanlı'nın zayıflamasından güç alarak bölgeyi işgal edip inanılmaz zulüm, baskı, cinayet, tacizlerle özellikle Fas ve Cezayir'de kurdukları hakimiyet bugün askeri olarak devam etmiyor gibi görünse de modern sömürü sistemiyle ve halkın sanki katiline aşık gibi davranması sebebiyle Fransa hegemonyası devam etmektedir. Burada benim anladığım kadarıyla
yıllarca kültür emperyalizmi ile kendilerin üstünlüğünü kanıtlayarak halk üzerinde bir hayranlık oluşturmuş Fransızlar. Devam ediyorum. Halka kendi arabalarını, kendi şirketlerinin yaptığı evleri, kendi bankaları üzerinden kredilendirip satan bu zihniyet ülkenin aslında en az 200 yıllık geleceğini ipotek altına almış. Halk her ne kadar Türkleri çok seviyor olsa da arada Osmanlı bize güç yetiremedi, biz sizden daha güçlüyüz gibi bir mesnetsiz dayanaksız yaklaşım sergilemekte, bunu bir övünç olarak görmektedir. Oysa Osmanlı'nın bize gücü yetmedi diye övünenler, Osmanlı'nın zayıflığından faydalanan Fransa'nın kendilerini nasıl sömürgeleştirip geleceklerini nasıl çaldığını, nasıl asimile olduklarını görmezden geliyorlar. Siz Fransa'ya ilah gibi tapmaya, Fransa takımlarını tutmaya, Fransa'dan alışveriş yapıp övünmeye, Fransızca konuşmaya, elitlik saymaya ve ana dilinizi reddetmeye, Fransa vatandaşlarına ayrıcalıklar tanımaya devam edin şeklinde durumu bize özetlemiş. Bu özel durum aslında Avrupalı sömürgeci güçlerin veya ABD'nin başka diğer bu türdeki uluslar üzerinde yaptığından pek de farklı değil. Halkları toplum mühendisliğiyle şekillendirip savaşlarla, çatışmalarla ortaya çıkarttıkları göçlerle demografik yapıları düzenleyerek uluslara istedikleri karakteri empoze etme çabasındalar. Bu çabaya sosyal medyayı kullanarak da destek veriyorlar. Seçimleri manipüle etmeye çalıştıklarını da yakın zamanda duyuyoruz. Fas'la ilişkilerimizle ilgili ek bir iki bilgi vereyim. Fas'ın ismi İngilizce'de biliyorsunuz Morokko. Peki biz niye Fas diyoruz? Belki daha önce dikkatinizi çekmiştir. 2. Mahmut dönemi modernleşme kapsamında Sarık'ın yerine Fes ikame ediliyor Osmanlı'da. Bugünkü Fas'ın Fes şehrinden getiriliyordu bu Fesler. Magrib kelime anlamı olarak güneşin battığı yer demek Arapça. Biliyorsunuz Fas Afrika'nın en batısında, eski kıtanın en son noktası. Bu güzel ülkeyi bütün Arap dünyası Magrib olarak isimlendiriyor. Avrupalılar Latinceden gelen Morokko diyorlar, az önce söyledik. Yani burada eski yaşayan Müslüman halka ait murabıtlara verilen isim Morokko. Bizden başka hiçbir ülke ve halk Magrib'i Fas olarak isimlendirmez. Ülke isimlerinin böyle ilginç hikayeleri var. Yeri geldikçe de bunları size